Meksika bölgesinin en büyük uyuşturucu baronları arasında yer alan dünyanın en tehlikeli Sinaloa kartelinin lideri olan El Chapo için onu tanıyanlar Hitler gibi etkileyici tavrı ile Einstein gibi zekası olduğunu söylerler. Yasa dışı yollardan elde ettiği akıl almaz serveti ile Ford sergisinin hazırladığı dünyanın en zengin insanları listesine adını yazdırmış El Chapo, başka çetelerle girdiği çatışmalardan dolayı veya kendisinin emir vererek infaz ettiği kişi sayısı toplamda 40.000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Defalarca yakalanmasına rağmen yüksek güvenlikli ve özel korumalı hapishanelerden kaçmayı başaran günümüzün yaşayan Pablo Escobar'ı yani Cüce lakaplı El Chapo, gerçek adıyla Joaquin Guzman kimdir? Meksika'nın ve hatta dünyanın en acımasız ve güçlü uyuşturucu baronu olarak bilinen Joaquin Guzman, 25 Aralık 1954'te Meksika'nın Sinaloa şehrinde bir kasabada dünyaya gözlerini açmıştır. Küçük bir kasabada 7 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Guzman'ın babası da kenevir yetiştiriyordu. Çocukluk yaşlarından beri uyuşturucu dünyası ile yakın ilişkileri bulunan Guzman'ın başta sahte piyango bileti, araba hırsızlığı ve adam kaçırma gibi fidye gibi yasa dışı işlerle nam salan El Chapo, ilk 100.000 dolarını bulunduğu kasabada zengin bir iş adamının oğlunu kaçırarak para karşılığında serbest bırakmıştır. Bunları yaparken henüz 20'li yaşlarında olan El Chapo'ya ilerleyen zamanlarda bunlar kendisine yetmeyecektir. İmparatorluğunu yasaklı madde satışı, uyuşturucu üzerine kuran El Chapo, son zamanlarda giriştiği meta üretimi suçlamalarından cezaevine girmiş, hakimin sorularına "ben sadece bir çiftçiyim" sözleriyle yanıt vermiştir. Çeşitli suçlardan suçlanan El Chapo, görünüşe göre hayatının sonuna kadar hapishanede yaşayacaktı. Fakat rüşvete bağladığı gardiyanlar hapishane müdürlerine istediğini yaptırıyordu. Aralarında olayı üst makamlara şikayet etmek isteyen gardiyanlar sıra kalem basmışçasına ortadan kayboluyorlardı. Satın almış bütün gardiyanlar ve hapishane yetkilileri El Chapo'yu karşılarına almanın bedelini ağır olduğunu biliyorlardı. 8 yıllık krallar gibi yaşadığı hapishaneden kaçmak istediğini düşünür, kaçışını zekice planlayarak hapishaneden kaçmaya karar verir ve bu şekilde yaklaşık 80 üzerinde kişinin yardım ederek kaçmasını kolaylaştırmıştır. Gece kapısının hücresine açılmasını sağlayarak kirli elbise arabasının içine saklanmış hapishaneden kaçmayı başarmıştır. Ülkedeki polis teşkilatlarını satın almış ve kendisine bağlatmıştı. Özgürlüğüne kavuşan El Chapo 2014'ten 2017'ye kadar 3 yıllık süreçte Meksika-ABD sınırının altına açtığı tünellerle madde kaçakçılığına devam etmiştir. Meksika'da uyuşturucunun %80'i, dünyanın ise %40'ını elinde tutan El Chapo sürekli uyuşturucu üretip farklı noktalara gönderiyordu. Öyle ki bu işte toplamda 18 uçak, 2 helikopter, 3 denizaltı kullanan El Chapo uyuşturucu sevkiyatında akıl almaz zekice transfer ediyordu. En basitinden bahsedecek olursak uçakların tekerlekleri arasında bile uyuşturucu taşınmasında kullanıyordu. Miami'deki ortağı yakalanınca elinde tonlarca uyuşturucu bulunan El Chapo hemen iş ilanı vererek Sinaloa şehrinde bulunan insanların bir çantayla Miami'ye gidecek ve her seferinde 10.000 dolar kazanacak insanlar işe aldı. 12 kilogram uyuşturucunun ile giden çantalar bu sefer ağzına kadar dolu paralarla geri dönüyordu. Miami'de uyuşturucu 1 kilogramı 100.000 dolardan satılıyordu. Uyuşturucunun maliyeti kendisine 30.000 dolar ve işe aldığı kişiye 10.000 dolar verdiği, geride her seferde çanta başına 960.000 dolar gibi devasa paralar kazanıyordu. 2015'te tekrar yakalanması Meksika için büyük bir rahatlama oldu. Maksimum güvenlikli hapishanede bütün mektupları okunuyor, telefonları dinleniyor. Her dakikası adım adım takip edilen El Chapo, bunlara rağmen dışarıda kartel üyeleri içeride bir gardiyanın yer bulmak için içeriye sızdırdığı saat sayesinde yaklaşık 2 kilometre uzaklığına bir ev satın alan kartel üyeleri yerin altında tünel kazarak tünelin içinde rayla döşenmiş havalandırma sistemi kurulmuş ve tüneli 1.70 cm boyunda patronlarının rahat geçebileceği şekilde inşa edilmişti. Yanlarındaki mühendislerin desteğiyle El Chapo'nun hapishanedeki odasının bulunan duşun altına kadar getirilmişti. Duş kısmı kameranın kör noktasında kalıyordu. Bir gece duşa giren El Chapo uzun süre çıkmayınca yetkililer hemen odasına gelmiş ve duşun altından yerin dibine
10 metrelik tünel kazıldığını fark etmiştir. Tünele inen El Chapo kendisi için kurulan rayların üzerindeki motora binerek oradan süratle uzaklaşmıştır. Uyuşturucu karteli liderliğini devam ettiren El Chapo yakalanması için gerekli bilgileri veren Amerikalı yetkililer tarafından 5 milyon dolarlık ödül vaat etmiştir. 2016'da tekrar yakalanan El Chapo bu sefer ABD'ye teslim edilmiştir. El Chapo burada rüşvet vereceği gardiyanlar devlet yöneticilerin olmadığını bildiğinden ve New York'taki hapishanenin ağır şartlarından dolayı psikolojisi bozulduğu en son bilgiler arasında. Peki buradan da kaçabilir mi? Bilinmez ama yine de El Chapo'nun bu en imkansızları başaran adam neler yapabileceğini tahmin etmek gerçekten de zor. Buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için teşekkürler. Bilinmezlerin dünyasında bilgileri buradan paylaşmaya devam edeceğim. Aşağıdan abone olarak takipte kalmayı unutmayınız. Hoşça kalın.